Sevgili dostlarım, bu stoacılığın yanı sıra hayatınızda neden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuzla ilgili bir film. Çünkü insanların size nadiren söylediği şeyleri çok sessizce ele alacağız. Stoacılık, Antik Yunan ve Roma'da 480 yıl boyunca gelişen bir felsefeydi. Kölelerden aristokrasiye kadar herkesi kapsıyordu. Çünkü diğer pek çok felsefeden farklı olarak diğer görüşlerin aksine faydalıydı. Paniğe kapıldığımızda, pes etmek istediğimizde, umutsuzluğa kapıldığımızda ve hayata kızdığımızda insanın yoluna ışık oluyordu. Birini cesur olarak algıladığımızda ve belki de nedenini gerçekten bilmeden onu sabırlı olarak adlandırdığımızda bu felsefeye saygı duyarız. İki büyük stoacı filozof vardır. Birincisi Romalı yazar ve Nero'nun öğretmeni Seneca'dır. Nero, Roma İmparatorluğu'nun 5. imparatorudur. Augustus'un kurduğu ilk hanedan olan Julius Claudius'un sonuncusu olan Nero, tarih boyunca kötü şöhretli imparatorlar arasında yer alır. İmparatorluğunun döneminde sanat, müzik ve spor etkinliklerine büyük ilgi gösterdi. Ancak kendisini eleştirenlerin imparatorluğa zarar verdiğini iddia ettiler. Nero'nun annesi Agrippina, İmparator Claudius'un karısıydı ve Nero'nun tahta geçmesini sağlamak için entrikalar çevirdi. Nero'nun yönetimi altında Roma'da büyük yangınlar meydana geldi ve bu olaylar imparatorluğunun sonunu getirecek olan bir dizi olayın başlangıcı oldu. Nero'nun annesi dahil birçok kişiyi öldürttüğü ve tiranlık rejimi sürdürdüğü bilinir. Seneca'nın intihar etmesi talebi Roma İmparatoru Nero tarafından yapılmıştır. Tacitus'un aktardığına göre Nero'nun emriyle Seneca'nın intihar etmesi istenmiştir. Nero, Seneca'nın etkisinin azaltılması ve onun muhalefetinin sona ermesi için bu adımı atmıştır. Seneca, ölüme giden yolculuğunu açlık orucu ile başlamış ve ardından damarlarını keserek hayatına son vermiştir. Bu trajik olay Seneca'nın Roma politikasındaki rolünün sona erişinin yanı sıra Nero'nun tiranlık döneminin bir yansıması olarak da kabul edilir. Kendi annesiyle yatan, küçük çocuklara tecavüz eden ve sırf canı istediği için eski öğretmeni Seneca'dan kendi ailesinin önünde intihar etmesini isteyen rezil diktatör. Ve stoacılığa dair diğer rehberimiz, yenilmez Cermen ordularını savuşturmak için saltanatının çoğunu imparatorluğunun sınırlarında geçirmek zorunda kalan, ancak yine de yazmaya zaman bulan nazik ve cömert Roma İmparatoru Marcus Aurelius'tur. Felsefenin en büyük eserlerinden biri olan Kendi Üzerime Düşünmeler adını verdiği günlüğünü geceleri çadırında yazmıştır. Stoacılığın bize yardımcı olabileceği özellikle iki sorun var. Birincisi korku. Bir düzene, yönetim biçimine veya kişisel davranışlara karşı korku beslediğinizde, bu korkunun oluşmasına katkısı olan çoğu insan topluluğu sizi neşelendirmenin çok daha iyi olacağını savunurlar. Ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar şöyle şeyler söylerler: "Enseyi karartmayın, endişelenmeyin, çok yakında müjdelerimi vereceğim, yarın bugünden çok daha güzel olacak" gibi bir sürü manipüle edici yalanlar sıralarlar. Bu diyalogları günümüzde televizyon ekranlarından da sık sık duymaktayız. Fakat bu tür yaklaşımlar karşısında o zamanın stoacıları dehşete düşerlerdi. Dinleyene umut vermeye çalışan her türlü teselliden nefret ediyorlardı. Çünkü onlara göre umut duyguların afyonudur. Umut etmek insanda afyon etkisi yapacağından kişinin iç huzura kavuşma şansına sahip olabilmesi için en sonunda yok edilmesi gerekir. Çünkü umut eninde sonunda seni yalnızca daha yükseğe çıkarır. Olacakları bir ümit yükseklerde hayal ederek beklersin. Fakat sonrası senin için tam bir felaket olacaktır. Stoacılar bize farklı bir yol izlememizi tavsiye eder. Sakin kalmak için kendinize çok karanlık bir şey söylemelisiniz. Mesela, korkunç olacak, hapse girebilirim, kitle kötü huylu olabilir, muhtemelen kovulacağım ve aşağılanacağım. Hemen hemen tüm arkadaşlarım başarılı olacak.
Ama büyük, rahatlatıcı, metanetli bir ama. Yine de iyi olacaksınız. Çünkü sonuçta Marcus Aurelius'un dediği gibi hepimiz düşündüğümüzden daha güçlüyüz. Hapishane eğlenceli olmayacak. İşini kaybetmek ya da alay konusu olmak da eğlenceli olmayacak. Ama bunu atlatacaksın. Stoacılık bize kaderin başımıza getirebileceği en kötü şeye karşı cesaret verir, hazır halde tutar. Örneğin, yılda 2 kez süslü kıyafetlerinizi çıkarmalı, kirli paçavralar giymeli, mutfak zeminindeki halının üzerinde uyumalısınız. Bayat ekmek ve kedi mama kabından yağmur suyu içerseniz inanılmaz bir keşif yaparsınız. Şüphesiz o zamanın şartlarında düşünülen örneklerdi bunlar. Günümüz dünyasında işe gidip gelirken her gün kullandığımız aracımızı belli bir süre bırakıp toplu taşımada yorulmak, acı çekmek veya her öğlen yediğiniz yemek standartınızı belli bir süre düşürmek ya da rahat yatağınız yerine belli bir süre çok rahatsız olan ama bazı insanların mecburen yattıkları koşularda yatmak olabilir. Marcus Aurelius'un ifadesiyle, varoluşu anlayanlar için mutlu bir yaşam için neredeyse hiçbir şeye gerek yok. Stoacıların ilgi duyduğu bir diğer konu da öfkeydi. Stoacılar duyguların, özellikle de öfkenin yönetimine, geleneksel yöntemlerden ziyade ağırlıklı olarak entelektüel akıl yürütmeye dayanarak benzersiz bir şekilde yaklaştılar. Popüler inanışın aksine, öfkenin kişinin mizacının veya doğal eğiliminin dikte ettiği doğal bir özellik olmadığını savundular. Bunun yerine bunu hatalı düşünmenin ve mantıksızlığın bir sonucu olarak gördüler. Stoacılar, bireylerin hayata dair yanlış düşünceler ve hatalı sahiplenme veya yetki algısı nedeniyle öfkelendiğine inanıyordu. Özünde stoacılık, duyguların rasyonellik ve mantıksal analiz yoluyla kontrol edilmesini savundu. Öfkeyi, hatalı akıl yürütmenin bir ürünü olarak gördüler. İç huzura ulaşmak için kişinin düşünce süreçlerini anlamanın ve düzeltmenin önemini vurguladılar. Bu yaklaşım, öfkeyi doğuştan gelen eğilimlere veya dış koşullara bağlayan geleneksel görüşle çelişir. Stoacılık, bu varsayımlara meydan okuyarak ve entelektüel iç gözlemi teşvik ederek duygusal dayanıklılığa ve psikolojik iyiliğe giden bir yol sunar. Hepimiz bilmeliyiz ki öfkenin doğası ve bunun gerçekçi olmayan beklentilerle gerçekliğin öngörülemeyen doğasının çarpışmasından kaynaklanmaktadır. Öfkenin tipik olarak yalnızca zorluklarla karşılaşmaktan değil, umut dolu öngörülerimizle çelişen beklenmedik olumsuzluklarla yüzleşmekten kaynaklandığının altını çizmeliyiz. Yağmur benzetmesini ele alalım. Yağmura öfkeyle tepki vermeyiz. Çünkü yağmurun yağacağını tahmin ederiz. O zaman sadece yağmuru değil, aynı zamanda ihanet, açgözlülük veya kötülük gibi daha karanlık unsurları da öngörerek bu zihniyeti yaşamın tüm yönlerine genişletmemiz gerekmektedir. Bu bakış açısını benimseyerek kişi yaşamın olumsuzluklarına karşı bir kabullenme ve anlayış duygusu geliştirebilir. Hayatın acılarının kaçınılmazlığını kabul edip içselleştirdiğimizde öfkeyi aşabileceğimizi görmemiz ve şartsız koşulsuz kabul etmeliyiz. Dışsal rahatsızlıkların iç huzuru bozacak güce sahip olmadığı bir zihinsel denge durumu arayışındaki bilgelik, arzu ettiğimiz, ulaşmak istediğimiz sonuç olmalıdır. Özünde hepimizin gerçekçi beklentiler ve hayatın belirsizliklerini ve zorluklarını derinlemesine kabul etme ile karakterize edilen bir zihniyet benimsemeye teşvik ediyorum. Algıda bir paradigma değişimini savunuyorum. Bu yaklaşım sayesinde kişi, öfkenin prangalarından arınmış bir huzur ve duygusal dayanıklılık durumuna ulaşabilir. Seneca'nın hak etmediği koşullar daha da kötüye gitmişti. Her trajedinin zaten dikkate alınması gerekirdi. Nero'nun muhafızları onu yakalayıp banyoya zorla götürdüğünde, keskin bir bıçak alıp kendini öldürmesi söylendiğinde, Seneca'nın söylediği en güzel sözleri sizle paylaşmak isterim. Eşi Paulina ve 2 çocuğu panik içinde ağlıyor
ve annelerinin eteklerini tutuyorlardı. Ama o onlara döndü, zayıf bir gülümsemeyle şöyle dedi: "Hayatın bölümleri hakkında ağlamanın ne amacı var? Her şey gözyaşı gerektirir. Stoacılardan öğreneceğimiz çok şey var." Sevgili izleyiciler, öfke, korku ve umudun stoacı perspektifi hakkındaki paylaşımımızın sonuna geldiğimizde, tarihin en büyük stoacı filozoflarından biri olan Marcus Aurelius'un ebedi bilgeliği üzerinde düşünelim. Zihniniz üzerinde güç sahibi olun, dış olaylara değil. Bunun farkına varın ve güç bulun. Öfkenin, korkunun ve belirsizliğin sıklıkla hakim olduğu günümüzün çalkantılı dünyasında Aurelius'un sözleri yol gösterici bir ışık görevi görüyor ve bize hayatın zorluklarını dayanıklılık ve soğukkanlılıkla aşmak için doğuştan gelen gücümüzü hatırlatıyor. Stoacı felsefeyi benimseyerek dışsal kargaşanın ortasında iç huzuru geliştirebilir, zorluklara karşı tepkilerimizi kontrol etme yeteneğimizde teselli bulabiliriz. Bizler stoacı ilkeleri günlük yaşamınıza dahil etmenizi, zorluklar karşısında sükunet aramanızı ve kendi zihninizin gücünde güç bulmanızı teşvik ediyoruz. Bu çalışmamızı yararlı bulduysanız, takip eden paylaşımlarımızın daha fazla ilham verici içerik kapsaması için sizi kanalımızı beğenmeye ve abone olmaya davet ediyoruz. Birlikte çağların bilgeliğinden ilham alarak kendini keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğuna çıkalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İleriye giden yolunuzda huzur ve tatmin bulmanızı dilerim. Hoşça kalın.